Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size HIV nedir, AIDS nedir bundan bahsedeceğim kısaca. HIV virüsü 1983 yılında izole edilmiş. O dönemden bu döneme kadar da hala dünyada da varlığını devam ettiren, ilk çıktığı dönemde genç, yaşlı, fakir, zengin demeden birçok insanın ölümüne, birçok insanın kariyerine mal olan viral, cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Tabii şu anda hala tüm dünyada aktif bir şekilde devam ediyor. Ülkemizde 2021 yılında yaklaşık 2000 kişiyi daha enfekte ettiğini görüyoruz. Burada son 5 yılın HIV sayılarını görmektesiniz. HIV'in farkı ne? Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklardan. HIV'de tedavi eskiden yoktu, şu anda var. Mutlaka ve mutlaka hastanın tedavi olması gerekiyor. Eğer hasta tedavi olmazsa hastanın hayatına mal oluyor diyebiliriz. Rahatlıkla da söyleyebiliriz bunu. Eskiden HIV hastaları bulaştığı zaman öldürürken şu anda artık ölümü engellenebiliyor. Hastalar tedaviyle normal bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Korunmak için ne yapmak gerekiyor peki? Korunmak için arkadaşlar mutlaka kondom kullanmak gerekiyor. Tek eşlilik çok önemli. Eğer şüpheli cinsel ilişki girdiğinizi düşünüyorsanız, HIV'in size bulaşma ihtimali olduğunu düşünüyorsanız o zaman yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen enfeksiyon hastalıkları kliniklerine başvurup ilk 72 saat içerisinde tedavi almanızda fayda var. HIV'in bulaşma ihtimalini düşürüyor diyebiliriz. Bu da her klinikte uygulanmıyor. Sadece üniversite kliniklerinde uygulanan bir tedavi şekli. Onun dışında HIV ile ilgili bilinmesi gereken en önemli şeylerden diğeri de HIV'in nasıl bulaşmadığı arkadaşlar. HIV ile yaşayan bir sürü insan var. HIV ile yaşını alan, yaşı ilerleyen, kariyerine devam eden, eğer kamuda çalışıyorsa memur olarak kamuda işine devam eden birçok insan var. Bu insanlar tabii en yakınlarına dahi annelerine, babalarına dahi HIV hastalarının kendine HIV hastalığının HIV virüsünün kendilerine bulaştığını söylemiyorlar. Çünkü eğer bunu söylerlerse çevrelerinden izole edileceğini, ayrımcılık uygulanacağını, etiketleneceklerini düşünüyorlar. Bu konuda Kırmızı Kurdele Derneği aktivizm yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi bu insanlar için en önemli şey HIV'in nasıl bulaşmadığını diğer insanların bilmesi. Nasıl bulaşmıyor? Dokunmakla, tokulaşmakla, tükürükle, gözyaşıyla, aynı odada bir sivrisineğin iki insanı birbirini sokmasıyla, aynı evi paylaşmakla, çatal bıçak kullanmakla, aynı odayı paylaşmakla, aynı odada nefes almakla HIV bir insandan başka bir insana geçmiyor arkadaşlar. Bunu bilmek de çok önemli. HIV tedavisi alan bir insanın bulaştırıcı özelliği ciddi derecede azalıyor. Cinsel ilişkiye girse bile bulaştırıcı özelliğini neredeyse kaybediyor diyebiliriz. Aynı zamanda HIV'in bulaşma ihtimaline bakacak olursak normalde tedavi almayan bir kişiyle ilişkiye girdiğiniz zaman HIV'in vajinal yolla bulaşma ihtimali 10.000'de 8 ya da 4 civarında. Şimdi bu oran çok düşük diyebilirsiniz. Aslında şöyle bir sıkıntı daha var. Bu oran bulaştığı zaman kişiye %100 oluyor. O yüzden bu oran 10.000'de 8'de olsa, 10.000'de 4'de olsa önemli bir oran. Sonuçta ülkemizde en çok bulaş yolu heterojen. Yani homoseksüel ilişki değil de heterojen seksüel ilişki. Burada önemli bir ayrıntı arkadaşlar HIV için. Bizim HIV'de bilmemiz gereken, gençlerin özellikle HIV ile ilgili bilmesi gereken konu kolay bir şekilde bulaşabileceği, oran düşük de olsa kolay bir şekilde bulaşabileceği, bembeyaz bir sayfanın tamamen kirlenebileceği ve gençlere benim önerim kesinlikle kondom kullanmadan ilişkiye girmesinler. Tek eşlilikte çok önemli dediğim gibi. Çünkü bazen gençler bilinçsizlik yapıyorlar, tedbirsizlik yapıyorlar. Gencecik bir insanın HIV pozitif tanısını gördüğümüz zaman gerçekten içimiz cız ediyor. Çünkü hayatı boyunca tedavi olacak, birçok konuda kendini izole edecek, bir sırrını belki hayatı boyunca saklamak zorunda kalacak. Aklınızda bir soru işareti varsa mutlaka kondom kullanın. Gene kadınlar için de geçerli bu. Erkeğin kondom kullanmasını mutlaka öneririm. Son diyeceğim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.